Burada şimdi benim biraz kovulmama da girebiliriz. Ben niye kovuldum? Hapisteyken o gayrimüslimlerle beraber hissettiğim dirsek temasının aynısını Müslüman kardeşlerimle görebilmeyi o kadar çok istedim ve için buna yandım ki. Hangi motivasyonla hareket ettiğimizden biraz bahsetmek istiyorum. Hangi motivasyonla evsiz kaldın mesela? İşsiz Evet, kaldın. şimdi ben sana onu soracaktım. 2 gün önce evimizi boşalttık. Evet. Şu an evsiziz. Evet. Nasıl hissediyorsun? Vallahi iyi hissediyorum yani. Sıkıntı yok. Siz manyak mısınız? He. Neden her şeyi riske atıyorsunuz? İşsiz ve evsiz kaldınız. Değer miydi? Ne cevap veriyorsun? Gülüyorum, ben komik buluyorum yani. Yani burada Çok amacım da bir önemli kurumu düşmanlaştırmaktan ziyade sadece şunu anlatmaya çalışıyorum. Şu an 2026 gelecek olan ilkbahar misyonuna hazırlanıyoruz. Hazırlanırken de içimden geçen fikir aslında haftalık olarak işte Şuayb'le veya başka insanlarla, birçok kişilerle veya bazen de yalnız etkileşime girip aslında bu sadece bu işin değil, genel anlamda bu tarz misyonlarda veya genel anlamda gerçekten bir vizyon uğruna mücadele ederken hangi motivasyonla hareket ettiğimizden biraz bahsetmek istiyorum. Hangi motivasyonla evsiz kaldın mesela? İşsiz Evet, kaldın. şimdi ben sana onu soracaktım. Şimdi donuyorsun, titriyorsun farkındayım ama Hangi motivasyonla donuyorum? şimdi 2 gün önce Evet. evimizi boşalttık. Evet. Şu an evsiziz. Evet. Nasıl hissediyorsun? Vallahi iyi hissediyorum yani. Sıkıntı yok. Allah'a şükür. Acımızdan ölmedik. Başımızı sokacak bir gemi var diyormuş. Gemi var. Yani daha fazla empati kurmamızı sağlıyor kardeşim bu tarz şeyler. Çünkü herkesin hayatı çok kısa sürede buna dönüşebilir. 3 sene önce Gazze'liler de kardeşlerimiz sıcak evlerinde oturuyorlardı ya da 100 sene önce güzel ülkelerinde yaşıyorlardı ama başlarına bu geldi. Evet. Sudan'da bugün başkalarının başına geliyor. Yani dünyanın birçok yerinde insanlar acı çekiyor, sefalet içerisinde. Bir sistemin dayattığı bir düzen içerisindeler. Bu sistem aynı zamanda iyi olarak tanımladığımız yerlerdeki düzenlere de mesela Avrupa işte ideal medeni yönetim, herkes buraya gelmek istiyor. Hatta buraya gelmek için işte çok tehlikeli yolculuklara çıkıp yolda canını veren yüzlerce insan var. Bunun Evet. örneğini Medlin'deyken hatta birebir de yaşadık birebir da yani yaşamıştım. işte defalarca da duyduk yani gördük de. Ben hatırlıyorum o arayışını ve ne kadar etkilendiğini, o günü. Etkileniyorum çünkü insanın zoruna gidiyor. Yani biz Avrupa'da yaşıyoruz değil mi? Yani oranın gerçekliğini de görüyoruz. Tamam, diğer yerlere göre daha konforlu, daha insani bir yaşam standartı sunuyor. Fakat hayal edildiği gibi mi? Veya niye diğer yerlerde insani yaşam yok? Ve insanlar bunun için canını riske atıyor sorusu yani çok trajikomik. Ayrıyeten esas nokta şu. Buradaki yapılan o altın tepside bize sunulan bu hayat da aslında bir nevi kölelik. Çünkü Evet. fark ettiysen şu an mesela çok daha kolay fark edebilirsin. Çünkü işsiz ve evsiz kaldığında sistemin içerisinde ne kadar kolay bir şekilde geri dönemeyecek zararlar hayatına verebileceğini görüyorsun. Şimdi diyorsun ki kardeşim bu sistem bana niye kolayca böyle geri dönemeyeceğim içinden zararlar veriyor? Niye kısa bir süreliğine mesela fedakarlıklar yapamam? Niye kısa bir süreliğine hayat çizgimi değiştiremem? Değiştirirsem başıma çok böyle kötü şeyler gelir falan diye bir sorguluyorsun, tamam mı? Sonra yerini fark ediyorsun sistemin içerisindeki. Her ne kadar o refah düzeyi içerisinde yaşıyor olsam bile aslında yine bir kölelik düzeni içerisinde olduğunu daha iyi böyle idrak ediyorsun. Mesela ikametgahın olmazsa işte ev bulamazsın. Ev bulamazsan iş bulamazsın. Sağlık sigortası yani olmazsa, sigortan olmazsa, işsizlik kurumuna bağlı olmazsam, bilmem ne. gibi böyle güzel böyle bir örümcek ağı örmüşler, tamam mı, böyle içinden çıkmayasın diye. Zaten çok güzel tezgahı kurmuşlar. Mesela harcadığım parada bile yani şu gemiler yoluna sokana kadar yani ne kadar zorluklar önümüze ki hala da uğraşıyoruz. Koyuluyor. Yani bir insanın rahat hareket edebileceği, özgürce hareket edebileceği alan, belli bir özgürlük çerçevesi içerisindeki alan ve ben
diyorum ki kardeşim benim hani özgürlük anlayışım senin bana çizdiğin çerçeveyle sınırlı olmamalı. Yeterli Peki, gelmiyor bana. Şimdi normal insanlar sana gelip dediğinde Evet. siz manyak mısınız? He. Neden her şeyi riske atıyorsunuz? Bak sonunda yalnız kaldınız. Sonunda işsiz ve evsiz kaldınız. Değer miydi? Zaten siz bunu insanlar olarak yapsanız ne fayda? Veya Evet. işte devletler aslında bir şey yapmalı. Siz bu noktada güçsüzsünüz diye. Bu argümanlarla geldiklerinde sen ne cevap veriyorsun? Gülüyorum, ben komik buluyorum yani. Çünkü şimdi e, sistemi kuran akılın ihtiyacı olan çok kritik bir şey var sistemin yürümesi için. Toplum. Tamam. Toplum itiraz ederse buna, yani şimdi bak çok basit örnek vereyim. Atıyorum birisi baş kaldırırsa, zaten eğitim sistemi tamamen bunun üzerine kurgulanmış. Sistemi ayak uydurmak üzerine. İtiraz edememe veya etmeme üzerine seni eğitiyorlar zaten uzun uzun ki pasif kal. Ki burada da bu arada hani kastettiğimiz şey sürekli anarşik davranalım ya ben gibi bir anarşik şey değilim de değil. kardeşim Yani ya. Allah Allah. Yani ben bunları iyi Hatta- ayırt etmek lazım. Tamam ya. Çünkü bu yola başvurduğun an, bu cümleye başladığın an direkt insanların zihninde böyle tamam bu marjinal olmak istiyor. lan Anarşist niye bir kafaya marjinal ol? Ben sahip. düzen istiyorum ben kardeşim. Ben İşte, evimde rahat, Hani rahat rahat oturayım istiyorum da evim olamıyorsa ne yapacağım? Anlatabiliyor muyum yani? Sen benim normal evim- bir hayat yaşa. 9-5 arası işe git. Ne olmuş yani? Ya kardeşim ben bu toprakta doğduysam doğar doğmaz niye borçlu olarak doğuyorum? Bir. Evet. Borçlu olarak doğuyorsam bunun bana olumlu bir geri dönüş olması lazım değil mi? Ya olmuyor. Niye? Şimdi bunu sorgularım. Efendime söyleyeyim. Lan doğduk, toprak mı bitti? Allah'ın toprağı mı bitti? Yani hayır, şimdi Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı ve öncesindeki süreç birazcık tarihi okursak nasıl bir sistem kurgulandığını gayet anlarız, tamam mı? Köylü sınıfını, yani toprak sahibi olan insanları topraksızlaştırdılar ki fabrikaya muhtaç, sanayiye muhtaç, işçi sınıfı üretebilsinler. Şimdi ben bir sosyalist de değilim, komünist de değilim kardeşim. Müslümanım. Olmaya da çalışıyorum. Ama şimdi burada bunların ötesinde bir şey var, bir gerçeklik var. Şimdi bunu yaptılar, bunu göstere göstere açıkça yaptılar mı? Yaptılar. Şu an sistem tıkır tıkır işliyor mu? En basitinden. Eskiden dediğim çok eskiden değil, 30 sene önce bir ailede sadece tek bir birey, koca, Çalışarak evini geçindirebiliyorken neden biz karı koca çalışarak evimizi zor geçindirebiliyoruz? Veya bir sürü çift neden artık tek başına kendisi geçimini sağlamakta çok daha fazla zorlanıyor? Geçinebilmek için normal şartlarda 30 sene önce tek bir bireyin yapabildiğini şu an 2 kişinin yapması gerekiyor. Ki bu hani konu, biz insanlık ilerliyorduk, hani hani evet, bir teknoloji de bu falan. konu hakkında şikayetlenen zaten fazlalaştı. He. Hani işte bütün halklara baktığımızda ekonominin fırlaması olsun vesaire, herkes gerçekten zekice analizler yapıyor ama belki de bizim motivasyonumuz bu noktada analizler yapmaktan ziyade gerçekten biraz daha direkt aksiyonun içine girerek dahil olmak. Ya en azından benim sorduğun soruya geri döneyim. evet. Dedin ya, ne dediğini de unuttum. Manyak mısın Ha, dedim. manyak mıyız? Tamam. Ya Niye normal biraz bir insan hayatı yaşamıyoruz normal dedim. insanlar neden bunu kabulleniyor kısmında? Ki normal de tartışılmalı bu noktada. Hani Şöyle, toplumun şimdi normalize bak ettiği sistem şey. nasıl işliyor? Sistemin dışına çıkan veya çıkıntılık yapan bir bireyi ne yaparsın? İşte işten kovarsın, dışlarsın, yalnızlaştırırsın, yalnız bırakırsın, bir şekilde dışarıya itersin, bedel ödetirsin ki diğerleri bunu görsün ve korksun. İkincisi, burada kilit nokta. Hani diyorum ya, bu sistemin çalışması için topluma ihtiyaç var. Şimdi 1-2 kişi, 10 kişi, 20 kişi itiraz ettiğinde onlara bedel ödetebilirsin. Mesela ne bileyim, şu an işte Filistin aktivizmi konusunda dünyada işsiz kalan bundan dolayı bir sürü insan var. Zorluk yaşayan bir sürü insan var. Sırf ses çıkarttıkları için, değil mi? Evet. Ya bir grup insan bunu yaptığında bunlara bedel ödetebilecek güçleri var. Ama çoğunluk bunu yaptığında bunlara bedel ödetebilecek güçleri yok. Çoğunluğun dediğine uymak zorundalar. Neden? Hemen bir örnek verebilirim. Burada Evet. biz gemideyken hatırlarsanız izleyiciler olarak o süreç beni çok etkilemişti gerçekten. 11 kere üst üste gecenin bir yarısı bombalandığımızda ve bu bombalanan gemilerinin 11'i de İtalyan bayraklı gemiler olduğu için
İtalya'da 44 farklı şehirdeki sendikalar da işin içinde olmakla beraber bütün işçiler, bütün öğretmenler ve doktorlar, yani herkes iş yerine gitmeyerek o gün sokağa çıktı ve dedi ki vatandaşlarımızı korumak zorundasınız. Ve yani Meloni gibi birisinden bahsediyoruz biz. Baktığında yani duruşu ortada. Mecburen yine de o halkın baskısıyla. Sadece Meloni ile alakalı, siyasetçilerle alakalı da bir şey değil. Yani işçi çalışmadığında fabrika çalışmaz. Fabrika çalışmadığında sistem çöker. Anlatabiliyor muyum? Yani bu göze alamayacakları bir zarar ve sistem çalışabilmesi için bu arada mecburen o halkın baskısıyla bize donanma gemisi yolladılar. Cümlenin sonu buydu. Yani velhasılı kelam, yani çoğunluk şunu fark edip toplu bir şekilde itiraz etmeyi başardığında, durun kardeşim ne oluyor biz bunu kabul etmiyoruz dediğinde, mecburen sistemlerinin veya güçlerinin varlığını sürdürebilmek için belli noktalarda da olsa yumuşamak, bizim dediğimiz çizgiye gelmeye muhtaçlar, zorundalar. Bu bir zorunluluk. Çünkü yani bunların gücü paradan geliyor, bunların gücü kapitalizm ve bu hırstan geliyor, iktidar hırsından. Doğal olarak bu manada hükümetlerden bahsetmiyorum. Şirketlerin de mentalitesi ayrı. Evet. Yani birebir aynı. Çünkü mesela daha geçen dedim ananın kahve makinesi işte. Yani gördüğümde travmatize oluyorum demeyeyim de, yani Krups markası mesela hala günümüzde çalışıyor. Bu marka zamanında Hitler ve partisini alıp çok güçlendiren en büyük o zamanın markalarından bir tanesi. Çünkü o markanın pazar alanı ciddi anlamda daralmıştı. Avrupa'nın işte çelik merkeziydi. Efendime söyleyeyim. Ve işçi gücünü ucuzlatması gerekiyordu. Sonra ne yaptılar? İşte faşist bir yönetimi güçlendirdiler. Beleş işçi kazandılar. Sonra ürettikleri çelikleri silah sanayinde, tank üretiminde, işte demiryolu üretiminde kullandılar falan. Paraya para demediler. İyi para kazandılar. Hala da varlıklarını sürdürüyorlar. Elbette başlarında tabii şu an Naziler yoktur. Ama çok da önemli mi yani olmaması? Sonuçta cepleri doldu. Peki yine soruma geri dönecek olursak, bizim amacımız ne? Biz manyak mıyız da tabiri caizse normal bir hayattan vazgeçip buna girişiyoruz? Yani elimizde somut bir başarı yok deniliyor ya. Somut başarıdan kasıt ne? Sen zihninde hangi motivasyonla benimle beraber bu işlere koşturuyorsun? Sadece eğlenmek için mi? Sadece bir yerde kendimizi faydalı hissetmek için mi? Neden yapıyoruz bunu? Ya şimdi buna bir Avrupalıya sorarsın bambaşka bir cevap verir veya işte Müslüman olmayan birisine. Ben Müslüman perspektifinden cevap veririm buna. Biz iki dünyalı yaşıyoruz. Efendime söyleyeyim, önemsediğimiz bir boyutu da işin ahiret. Bu anlamda vicdani rahatsızlık hissettiğimizde, bir yerde zulüm gördüğümüzde yapabileceğimiz bir şey varsa durdurmak için çabalayacağız. Bu bize verilmiş vazifelerden birisi. İkincisi, burada sonuç elde etmek veya çok üst düzey stratejik olmak gerekli mi konusunda, yani peygamberlere baktığında birçok başarısız olmuş peygamber örneği var. Kıssalar boşuna süs olsun diye anlatılmıyor Kur'an'da. Ya başarısızdan kastın zaten neye göre başarısız? Yani şimdi burada başarısız olmuş olabilirsin. Ötede başardıysan bilemiyorsun. Şimdi birinci boyutu bu. İşte dışarıdan insan bakınca doğal olarak adını başarısızlık koyuyoruz ama atıyorum hani Yunus Aleyhisselam'a döndüğümüzde ona hiç inanmayan kişilerden dolayı girdiği o ümitsizlik, sonra uğradığı işte yani içine girdiği macera, kendisini balığın karnında bulması, ya bunların hepsi aslında bir yerde de dünyevi başarısızlığı direkt başarısızlık olarak damgalamamamız gerektiği anlamına geliyor. Hani nasıl algıladığımız çok önemli bu İnanıyorum kelimeyi. ki, iki türlü inanıyorum. Bir, dini anlamda, ikincisi somut tarihi okuduğumuzda yeryüzünde fesat ve bozgunculuğu yapan birileri her zaman var olacak. Tamam mı? Her zaman birileri egosal, güç hırsı, yönetme hırsı, iktidar hırsıyla kendini Tanrı yerine koymaya çalışacak. Ve her zaman birileri buna engel olmaya çalışacak. Bunun karşısında duracak, ses çıkartacak. Şimdi bizim inancımızın gerektirdiği şey şu: bunun karşısında duranlardan olmak. Evet. Başarıya ulaşmak dediğin şey, o yüzden başarı kelimesi çok önemli. Çok böyle soyut bir şey. Çünkü
sen atıyorum bugün başarıya ulaşsan yarın başka birisi bozgunculuk çıkarır. Yani şunun garantisi yok. Yani yarın mesela atıyorum Filistin özgürlüğüne kavuştu. Filistinlilerin veya o bölgede yıllarca kinlenmiş, zulüm görmüş Arapların zulüm gördükleri iddiasıyla yarın Yahudilere zulmetmeyeceğini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Fakat bu olasılık var mı? Var. Her zaman oldu. Fakat düstur ne? Zulüm gördüğün iddiasıyla zulmedemezsin. Zulmedemezsin, her türlü edemezsin yani. Anlatabiliyor Aynı muyum? şeye benziyor yani. Ecdadımız aslında günümüz tarihinde o zulüm gören kişiler Yahudiler dahi olsa yardım eden bir ecdat olurdu. Biz bunu biliyoruz. Yani biz her daim zulmün karşısında Aynen, olacağız. mesele zulmün karşısında durmak. Tabii Evet. ki bunu dini değerlerimizin motivasyonuyla beraber de yapıyoruz ama işin içinde gerçekten çok derin bir vizyon var. Belki bunu anlamakta zorlanıyor bazen insanlar. Çünkü somut, elle tutulur bir başarı bekleniliyor. Ve Ya bu çok bireysel bir şey. peygamberler bile bu anlamda bu somut başarıyı beklemelerinden ötürü belirli musibetlerle hani yüzleşmek zorunda kalmışlar. Ve hidayeti veren benim diyen Allah'ın kuluyuz. Ya tevekkül diye bir şey var bizim Evet, inancımızda hani kardeşim. Yani sen o yüzden elinden geleni çok yaparsın. önemli. Bak, Evet. elinden geleni yaparsın. Ondan sonra zaten işi Allah'a bırakırsın ki işin çoğunu da Allah yapar. İkincisi hadiste de yine söylendiği gibi önce engelleyebiliyorsan elle, sonra yapamıyorsan, gücün yetmiyorsa dille ya da Ben kalbiyle sana buğz ederek. anlattım mı? Şimdi bu sıralama Dur. çok önemli. Şimdi Biz Güney biz Afrika... tersten başlıyoruz. Evet işte aynen biz tersten başlıyoruz. Biz Güney Afrika'dayken, bunu gerçekten anlatmam lazım. Güney Afrika'dayken bir camiye davet edildik işte cuma namazı için. Ve cuma namazında işte ortadan böyle bir paravanla ayrılmıştı sağda kadınlar, solda erkekler. Tam ortasında bir boşluk var ve o boşlukta imam cuma hutbesinden önce hepimizin konuşmasını rica etti. İlk ben konuştum. Ben sana anlattım mı bunu? Bir türlü konuşamadık resmen. İlk ben konuştum. Sonra Tiago, sonra Nadir konuştu. Ve ben konuştuğumda gerçekten aşırı duygulandım. İlk öncelikle Müslümanların hani orada ne kadar gerçekten birbirlerini destekliyor olup dirsek temas halinde olmaları beni çok duygulandırmıştı gerçekten. Sonra Tiago aldığında da mikrofonu ne söyledi biliyor musun? Dedi ki Peygamber Efendimiz demiştir ki diye başladı ve bu hadisten bahsetti. O kadar tatlıydı ki yani ne diyeceğimi bilemedim de sonra konuştum biraz Tiago'yla dedim sen hadis bile söyledin Müslüman maşallah oldun. falan ne ara Müslüman oldun. Dedi ki bana ne dedi biliyor musun? Beni Brezilya'da her cuma namazına davet ediyorlar. Ben de katılıyorum dedi. Dedim sen çoktan Müslüman olmuşsun. Yani şimdi anlatmaya çalıştığım şeye varacağım. Abi vardır Gerçekten Allah'ın bir bak, planı, vardır bir evet. hikmeti bilmiyoruz. Biz üstümüze düşeni yapmakla Bu mükellefiz. felsefeyi anladığımızda yani şunu anlatmaya gerçekten çalışıyorum işte o hani dedim tersten ya, başlama bak, mevzusu. şey çok yanlış anlaşılabilir mesela bu işte yarın Araplar Filistin Yahudiler katlederse falan. Şimdi yani sonuç dediğin şey ne? Zulmü sen bugün durdursan yarın bir başkası zulmetmeye kalkacak. Yani bu insanın maalesef ki doğasında olan bir şey. Yani biz %49'a Güce %51 tapınmak. kötülük ve iyilik arasındaki bir balansla doğuyoruz ve hatır sayılır bir kısmı maalesef ki genelde kötülüğü seçiyor. Maalesef ki çoğunluğu sapıyor. Bu anlamda sünnetullah da diyebiliriz buna. Kanun yeryüzünde birileri her zaman zulüm etmeye çalışıyor. Biz de var olduğumuz sürece şu 60-70 yıllık hayatımızda kendimize buna karşı durma vazifesini bildik. Bilmeyen kendi tercihidir. Beni bağlamaz, ilgilendirmez. Ben öteye gidince onlardan sorulmayacağım. Bana sorulacak, benden sorulacak. Bitti gitti. Evet. Bana ne? O yüzden yani sonuç almak da çok umurumda değil açıkçası. Yani. Çünkü somut Sadece- başarıyı bekliyor olsaydık Tabii canım. zaten bu işin Hepsini yani bir de bunu bir kenara Yani. bırakalım gerçekten. En temele inelim iyilik kötülük kavramına. Yani iyi bir insansan orada yaşanan gördüğün sahnelere sadece orada da değil. Yani sistemdeki bozukluk, bize dayatılan işte medeni batı imajı, insanlığın oradan işte yayıldığı üst perdeden bakış ve sürekli Orta Doğu'da veya diğer coğrafyalarda sömürmeleri, bu kolonyalizm kültürü maalesef ki kültür artık yani bu
Ve bunu gözümüze soka Evet. soka yapmaları ve bizi sürekli olarak aptal yerine koymaları benim zoruma gidiyor. Ve ben bu şekilde yaşamak, hani bunu böyle çok böyle katlanılmaz bir şey. Bundan 10 sene önce mesela işte İbn Rüşd, yanlış hatırlamıyorsam, kafasındaydım. E, Yani nasıl diyeyim, zaten insanlık bozuk. Çekil evine, kapan mağarana, kendi haline bak. Çünkü düzeltebileceğin bir durum yok. Sadece üretebilirsin. İleride seni anlayacak nesiller için daha akademik bir O yüzden şeyden animasyon yaklaşıyordum. Fakat yani artık zulüm öyle bir seviyeye geliyor ki hani yapamıyorsun, hani oturup mağarana çekilip orada görmezden gelemeyeceğim bir noktaya geliyor yani. ki burada da hani insanlar sorduğunda şunu da çok önemsiyorum da aynı Chloe ile konuştuğumuz mevzu, hani insanlar illa sadece işte birilerine gidip ya ben sizin kadar cesaretli değilim, ben işimden vazgeçemem, çoluğum çocuğum var veya işim var, başka çarem yok dediklerinde zannetmesinler, yani aynı şeyi yapmak zorunda değiller ki zaten. Hani evet, biz bir yerde Herkesin baktığında perspektifi farklı. Ben hani- bireysel olarak ben diyorum ki kardeşim, ben bu sahneyi göreceğime öleyim daha iyi yani. Ben orada parçalanmış çocukları sürekli olarak göreceğime insan kalarak iyi bir şey yaparak öleyim daha iyi. Tamam. bir de burada hani belirli bir devamlı ibadet gibi görüyorum ben bunu. Çünkü anlık bir söylemde bulunmak biraz daha kolaydır veya anlık olarak üzülmek, ağlamak. Hani bunlar duygusal olarak hissettiğimiz şeyler ama bu zulmü durdurmak için gerçekten devamlı olarak bir faaliyette bulunmak. İşte ve maddi destek olur, Ya çok sosyal küçük medyada şeyler de destek olur yani. olur. Çok Çünkü küçük. Bak, hepimiz- bence en önemlisi Ya bu arada zaten öyle. en yakın çevrenle bu noktada gerçekten sağlam bir dirsek teması Ya hangi oluşturmak. en yakın çevre? En yakın çevremizin çoğunu bile ikna edemiyoruz. Evet. Burada şimdi benim biraz kovulmama da girebiliriz. Ben niye kovuldum? Ya işte aynı sebeplerden. Risk almak istemeyen garantici insanlardan dolayı kovuldu. Şimdi ben burada biraz sistemden bahsetmek istiyorum. Aslında hani Müslüman kültürünün yani genel olarak İslam'ı tebliğ etme vazifesini ele almış kurumlardan bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan hepimiz haberdarız. Belirli bir sistem oturtulmaya çalışıyor ki bunu gerçekten destekliyorum ve içinde de doğdum, büyüdüm. Hani ben bu kurumun içerisinde büyüdüm gerçekten. Hele ki Almanya'da doğmuş büyümüş birisi olarak DİTİB çatısı altında olmanın Titriyorum ya, donduk ya. çok kötü titriyorsun. Sakin, sakin. Evet. Yani DİTİB çatısı altında doğmuş büyümüş birisi olarak gerçekten baktığımda Ben böyle doğmadım, kurumların ben gülebilir. sen imam değilsin, gülebilirsin. Gerçi sen de ilahiyat okudun ama oralara hiç girmeyeceğim. Şimdi İlahiyat okuduk, kendimizi okuduk yani. Allah. evet, ya bu da çok önemli bir şey bu arada ama varmak istediğim sonuca geleyim. Şimdi Güney Afrika'da beni çağırdıkları cuma namazı beni bu yüzden de belki bu kadar duygulandırdı. Çünkü Çünkü sen hiç cuma namazına çağırma. evet, yani Almanya'da 5 sene boyunca çalıştığım din görevlisi olarak camilerin hiçbirisi bu riski alamadı. Şimdi istemediklerinden hayır. Yani gönülden desteklediklerini biliyorum ve söylüyorlardı üstelik. Ama komik olan kısma geleyim. Ki bu anlaşılmayacak kadar zor bir mesele de değil ama bu noktada bazen bu Yo, pes etme. anlıyoruz yani. Yani aynen, hani riskli gördükleri yerler var. riskli bir Hani mesele var. problem olabilir belki diyerekten çekindikleri Şimdi Türkiye'de şeyler. çalışan Diyanet personelleri Avrupa'daki faaliyetlerin konjüktüründen bir haberse hani bunu anlatmam gerekiyor. Avrupa'da Filistin'le alakalı hala birçok kurumsal ekiplerde konuşmak inanılmaz korkuyla yapılıyor yani. Niye? Naziler yüzünden. Şöyle söyleyeyim, DİTİB yani işte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Avrupa'daki temsil yüzü gibi konuşayım. DİTİB bu noktada 40 yıllık bir emeği var ve gerçekten benim dedem zamanında
ilk camileri kuran ve emek sarf eden ekiplerden bir tanesi. Hani babam da dahil olmak üzere, annem de dahil olmak üzere. Gerçekten çok büyük bir emek var orada. Ve bu emek bir yandan da artık belirli bir alışılmışlığa götürüyor insanı. Ya Ve tabii ben o bu emek vizyona verdikleri şey zarar görsün istemiyorlar. aynen emek Korkuyorlar. verdikleri şey zarar görsün istemiyorlar ve bunu acayip anlıyorum. Şimdi geleyim ama asıl Aynı gerçeklere. zamanda Almanya'da nazilik bitmemiş. Almanya'da nazilik bitmedi. Ve şekil Almanya'da değiştirmiş. aynı zamanda çok açık ve seçik bir şekilde soykırımı destekleyen bir hükümetle karşı karşıyayız. Bir sürü mesele var ve bilhassa DİTİB kurumuna baktığımızda gerçekten Alman hükümetiyle olsun, eğitim sistemine dahil olmakla alakalı belirli bir gelişmiş bir statüdeler. Ve bu gelişmiş statüye zarar vermekten çok çok korkuyorlar. Ve bu korkularından dolayı ben zaten kovuldum. Hani kurumsal bir gerekçedir, anlarım. Zaten benim takıldığım yer kovulmam değil, daha çok kovulma şeklim oldu. Çünkü 30 Aralık'ta elime fesih kağıdı verildi. 31 Aralık'tan itibaren işsizsin diye. Bu biraz acıttı. Ama işin arka yüzüne baktığımızda tamamen siyasi bir mesele olduğunu anlamamak mümkün. Anlamak mümkün, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla Stratejik. yani şimdi beni sadece sistematik açıdan öfkelendiren bir mesele var. Biz bu kadar kolay vazgeçmemeliydik birbirimizden. Yani Niye senin aşk ilişkisi mi yaşıyorsun Diyanet? hayır, mesele bu değil. Şimdi mesela işte camimizde ben Sumut'tan döndükten sonra bir program yapmak istedik mesela, tamam mı? Ve programı duyurduktan 2 gün sonra bile aşağı yukarı 100'e yakın kayıt almıştık. İlk defa camimiz bu kadar kalabalık olacaktı ki ben hani gerçekten elimden geldiğince, Allah razı olsun, camimiz inanılmaz destekledi hani dernek Ya bunu olarak. sadece DİTİB yapmadı ki, bazı belli başlı büyük kurumlar da aynı tavır sergiledi. Yani Aynı korkulara sahipler yani. hem bu korkudan dolayı işte Sümeyra Hoca reyting için yapıyor, bunu mu demediler bilmem ne falan filan, ama Allah'a şükür kendi camimin yönetimi, benim eğitim sistemimi, o noktada kaliteye ne kadar özen gösterdiğimi vesaire çok iyi bildikleri için Allah razı olsun. Cuma hutbesinde hani çok açık bir şekilde şunu da anons etmişler: hocamız Gazze'ye gittiği için işinden edildi dediler. Ve bu noktada biraz daha sağlam bir duruş sergilemeye çalıştılar ellerinden geldiğince, ama burada o yüzden hani öfkem şahsi olarak kimseye direkt gitmiyor. Tamam, Benim özetle diyorsun yani, düşmanlarımızın şiddetliğine mi yanalım, dostlarımızın suskunluğuna mı? evet. Tamam, anladık. Okey. Yapacak bir şey yok kardeş. Yani yapacak bir şey var. Yani bu noktada düşman olarak bir kurumu karşımıza almaktan ziyade ben her zaman gerçekten Ya düşman yol- olarak almıyoruz, inşallah onlar da şey yapar yani, hedefledikleri şeylerine ulaşırlar, öyle diyelim yani, ne diyelim yani, inşallah. ya Biz bu yolun çok da pratik bir yol olmadığını düşünüyoruz. Onlar da pratik olduğunu düşünüyor. Allah kolaylık versin, mübarek kılsın, ne diyelim. evet. Yani biz burada zaten hani Müslüman alemine genel anlamda seslenecek olursak veya bütün kurumsal anlamda bu şekilde hareket Biz daha eden aktif olmamız yerlere gerektiğini, evet kendi seslenecek hakkımızı, olursak haksızlığa uğradığımız yerde net bir şekilde haksızlığa uğruyorsak açıkça savunabilmemiz gerektiğini söylüyoruz. Çünkü Batı medeni ve konuşma özgürlüğü falan var ve bir sorun varsa konuşabilirsin ya hani. O yüzden diyoruz ki hadi konuşalım. Yani sonuçta %100 haklıyız kardeşim. Bu adamların Evet. savunacak hiçbir şey yok bize karşı ve bu durumda da susmamamız lazım. Onlar da diyor ki ya o iş öyle değil. Bunlar az fırlama değil. Bugün Evet. konuşuruz, yarın tepemize binerler diyorlar. Bu yani mesele, özetle çok da şey değil. ki bu arada hani Mühim değil. yanlış anlaşılmaları önlemek için hani şunu da söyleyeyim. Ücretsiz izin istedim, verilmedi. Ondan sonra hani bu noktada Türkiye'de çalışan bir Diyanet personeli kadar geniş bir hareket alanımız yok burada Almanya'da, bilhassa DİTİB'de çalışan personeller olarak. Ve biz bu noktada aslında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekten burs ile desteklenmiş ve okumuş uluslararası ilahiyat programına dahil öğrenciler olarak genel anlamda hem bürokratik açıdan hem bu açıdan
bir takım mağduriyetler yaşıyoruz zaten. Hani bunu izleyen UYİP'li arkadaşlarım varsa çok iyi anlıyorlar ne demek istediğimi. Belki başka bir zaman daha detaylı girerim bu İzleyen işe. yok bunu daha biz yeni Aynen, bu ilk videomuz. Ama daha izlenmez, daha koymadık. yani burada sadece anlatmaya çalıştığım şey şu. Ben şimdi yavaş yavaş bu meseleyle gerçekten kamuoyuna bir duyuru şeklinde olacak sonuçta bu, biraz da insanlar izlediğinde. Ve burada amacım ya ne hiçbir duyuyoruz kurumu kardeşim işte yani. yani burada amacım Çok da bir önemli kurumu düşmanlaştırmaktan ziyade sadece şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben şu saniyeden itibaren sistemin dışında olan birisi olduktan sonra bu mücadeleye devam etmeyeceğim diye bir şey yok. Sistemin içinde olan meslektaşlarımla beraber Yani şey diyor, aynı Diyanet şekilde personellerine özetle, arkadaşlar lütfen daha fazla bilinçlenelim, daha fazla Yani- kendimize çeki düzen verelim, bize düşen sorumluluk. Çok fazla aslında bu kadar pasif kalmayalım lütfen diyor yani. sağ olasın. Çünkü hani insanlar Ama bana bunu da rica geldiğinde ediyor, saldırı olarak algılamayın diyor, tamam mı? ya Biz burada diyor Diyanet olarak diyor insanlığı diyor yetiştirmemiz lazım diyor. evet. Pasif insanlar değil, gerçek diyor hakiki Müslümanlar, Asım'ın neslini yetiştirmemiz gereken konumdayken Dilekçeme yazdığım bunu cümleyi liyakatli bir sadece şekilde şurada kullanalım lütfen diyor. söyleyeceğim arkadaşlar. Barcelona'ya gitmeden önce, gemiye katılmadan önce şu cümleyi yazdım dilekçeme. Bu şahsi bir tercihten ziyade bir din görevlisi olarak, bir Müslüman olarak, peygamberin izinden gitmek isteyen birisi olarak üzerime düşen bir vazifedir. Hapisteyken o gayrimüslimlerle beraber hissettiğim dirsek temasının aynısını Müslüman kardeşlerimle görebilmeyi o kadar çok istedim ve için buna yandım ki Müslüman alemi olarak gerçekten hala Üzücü yani. bir birlik, beraberlik oluşturamayışımıza ve aklıma birçok şey geldi. Sadece hani içinde çalıştığım kurum değil. Gerçekten hani Ya, çok yüz kısartıcı bir haldeyiz ve bu noktada hani burada şey de yapmayacağım, hani ay işte Avrupa'yı güzelleyip yok eşcinseller çok iyidir, Müslümanlar Ya beteriz konu- değil asla. eşcinseller Çünkü işin gerçekten burada şakası bu inanılmaz arada. sağlam Müslüman Şaka- arkadaşlarla da Ya, tanıştım. tabii var. Eşcinseller işin tabii en abartılı kısmı Aynen evet. bizim için, o yüzden şaka yapıyoruz ama aslında yani burada dinsiz ateisti de var efendim, Hristiyanı da var, farklı çok değişik tipler var, yani ne olduğunu çözemeyeceğimiz öyle insanlar var ama yani şeyi görüyorsun Evet. yani ya adam canla başla çalışıyor ya. Biz bakın ilk hapisten çıktıktan sonra bir grup buraya direkt döndü. Tekrar Evet. çalışmaya başladı. Hiç ara vermeden. Adam hapisten çıktı. Bir hafta bile durmadı. Geldi buraya çalışmaya başladı. Aylardır Ve burada hala gemide burada kalan aylardır arkadaşlarımız yani. var. Ki gemide Sadece bir kalan dahaki gerçekten misyona kolay değil gemileri arkadaşlar. ayarlayabilmek için. Yani çok zorlayıcı koşullar aslında. Yani helal olsun mu diyeyim, utanayım mı? Hani bazen utanıyorum ama biz diyorum eve gittik hani falan, ne bileyim adamlar direkt döndü çalışıyor. Ve bu insanların da bir hayatı var. Çocukları var. Yani Hani algılarımızla oynuyorlar. ya gerçekten hani normal bir hayattan kasıtları ne bu toplumun? O yüzden çok sorgulamamız gerektiğini Ya düşünüyorum. öte tarafta Müslüman kardeşime bakıyorum ya, 1000 tane Algıladığı- rica yalvarla aynen. bir iş yaptırıyoruz yani. Algıladığı hani Müslüman olarak yaşama hayatı genelde demeyeyim de çoğunlukla bize gelen sistemler üzerinden değerlendirecek olursam algılanan normal hayat şu: namazını kıl, işine git, paranı kazan, evini geçindir, Kur'an oku ve azıcık da vaaz et. Ben kürsülerde konuşmak için sadece okumadım bu bölümü. Ve kimsemiz, bütün meslektaşlarımız aynı şekilde sadece kürsülerde vaaz vermek için okumadık bu bölümü. Yani sadece bu bölümü okumakla da alakalı değil. Yani bunu ilahiyat okumaya indirgemeyeceğim. Gerçekten insani ve üstüne bizim üzerimizden değerlendirecek olursak İslami bir etik ve ahlaki değerden bahsediyorum. Ve bu etik ve ahlaki değeri hayata geçirmenin bin bir türlü yolu var. Ama eğer karşıma çıkıp bu insan bunu anormalize etmeyi deniyorsa o zaman sadece kendi pasifliğinin üstünü kapatmak için yapıyordur. Ve bu his gerçekten çok
Ya şimdi hayal çok da- kırıklığına çok- uğratıyor ya öyle biraz. uğratıyor ama yine de çok da yargılayamıyorum çünkü yani herkesin Ya yok zaten bak o yüzden diyorum. ya Bak, herkesin kimse çok büyük bizimle şeyler gemiye binmek yapabilecek- zorunda değil. Yok, hayır, Kimse gemi sadece hayatını gemi riske değil. atmak Yani zorunda değil ama sistemin içinde olanlar da azıcık şu kadar ağzını açsa, hakkını savunsa. Bak mesela çok basit bir örnek vereceğim. Bana sürekli şu argümanla geldiler. Senin yüzünden işte Filistin'le alakalı sesli konuştuğun için ve DİTİB görevlisi olduğun için camilerimizi kapatacaklar ve bir sürü Müslümanın, camiye gelen kişilerin hakkına gireceksin. Şimdi bunun astarı var mı diye ben sorguladım. Avukatlarla görüştüm. Hatta Almanya'da bu cami işleriyle de bizzat ilgilenen avukatlarla görüştüm. Dedim ki gerçekten bunun bir astarı var mı? DİTİB camilerinden herhangi birisini Sumut filosuna katıldım diye veya DİTİB'le ilgili Sumut'la ilgili sesli bir şekilde DİTİB görevlisi olarak konuştuğum için cami kilitlenebilir, kapanılabilir mi dediğimde ne dedi biliyor musun? Asla mümkün değil. ya ben zaten disiplin veya camiden Yani bahsetmiyorum. Anca boş tehditler. çok- Bak hayır bu çok önemli. Bunu gerçekten meslektaşlarım duysun istiyorum. Çünkü hala meslektaşlarımdan benim yanıma gelip bunu söyleyenler var. Üzülüyorum. Hani şeyi hissediyorum gerçekten. Hiç kimse oturup konuşmamış, araştırmamış. Bunun olabilitesiyle alakalı bir gerçeklik var mı? Çok zormuş. Gerçekten imkansıza yakın bir şey dedi bu avukat. Çünkü adı üstünde hani en başta anlattığım gibi 40 yıllık bir emekten bahsediyoruz. Evet bu emeğe ket vurmak isteyenler olacaktır. Korkutma politikası adı üstünde. Yani bir politika var burada. Seni korkutuyorlar ki, bastırıyorlar ki daha iyi susturabilsinler. Nitekim zaten dünyadaki bütün sisteme baktığımızda seni pasifize etmek için bir sistem içinde yaşıyoruz. Çünkü sen kendini değersiz ve yararsız ve faydasız hisset. Faydasız hisset ki ağzını açma. Ağzını açma ki bizler köle olarak yaşayabilmeye devam edelim. Yani bu böyle kısır döngü gibi bir şey ve burada hani belirli bir ideolojiye çağırmak gibi bir hevesim veya niyetim de yok. Sadece etik ve ahlaki değerlerden bahsediyoruz. Bu kadar zor değil bence bunu anlamak. Bu noktada da o yüzden somut bir başarı beklemekten ziyade hacca giden karınca. Tamam ya ben demek istediğim ama sadece hani Diyanet'ten bahsetmiyorum. Normal Evet, vatandaştan yani herkesten, sıradan olan herkes. Yani kolay değil hani her zaman gerçekten etkili bir şey yapacak imkanı bulamıyor. Atıyorum Türkiye'de Tabii bir tane ki. köyde yaşayan bir insan hani ne yapsın sokağa çıkıp protesto mu yapabilir? Efendime söyleyeyim ne yapacak? Çok anlamsız yani. Veya işte alanı sınırlı, ulaşabileceği Evet, alan tabii ki. sınırlı. Ama ses zaten o yüzden çıkarabileceği diyorum alan. ya elinde hangi potansiyel varsa. Aynen. Yani Ya çok ufak şeyler bile hani sadece dememek lazım hani benim bu yaptığım ne işe yarar çok anlamsız aman işte bu yapsam ne olacak ki mentalitesinden çıkıp ne yapabiliyorsak onu denemek sadece saçma bile olsa. Dün Hollanda'da bir tane çocuğun videosunu izledim Hollandalı. hı, Abi bisikletini her yerine işte Filistin bayraklarıyla falan süslemiş. Şimdi gördüm. ceket falan giymiş. İşte video çekmiş. Diyor ben diyor sen bunu yapıyorsun da ne işe yarıyor ki? İşte deli gibi geziyorsun ortalıkta bisikletle falan. Adam diyor ki benim şu an yapabileceğim en iyi şey bu. Çok fazla yapabilecek Evet. imkanım yok ve en azından beni bu şekilde gören bir insan dahi uyanmasına vesile olursa bilemem ne olacağını. Beni görür, gider Evet. araştırır belki. Anlatabiliyor muyum? Mevzuyu anlar, fikri değişir. Buna vesile olabilirsem belki o insan benden daha etkili bir şey yapacak sonra. Ben bilemem. Bunu deniyorum diyor. Yani Evet. bu kadar basit bir şey ama istikrarlı bir şekilde yapıyor adam. Buna inanıyor. Baktığında gerçekten çok saçma bisikletle ortalıkta gezmek Filistin bayrağı ama bir şey yap ya. Bir şey yap sadece yani. Sembolik Ne dahi yapabilirsin? görünse. Aynen. Yani ne etki uyandıracağını bilmiyoruz yani. Kelebek etkisi diye bir şey var. Gerçekten öyle. Her şey sonuca götürmek zorunda değil. Sadece ne kadar çok olduğumuzu gösterebilmemiz lazım ve ben biliyorum ki biz çokuz sadece organize olamıyoruz. Evet. Büyük balığa yem oluyoruz. Organize olabilsek büyük balık bizden kaçacak. Kesinlikle öyle. Ve dünya zaten Yani- yani görüyorsunuz hani ateşkesten sonra belli bir süre suskunluk oldu. Hepimiz köşeye çekildik. Tabii yine koşturuyorduk arka planda yeni hazırlıklar içimize ama yani ciddi bir sessizlik oldu. Bir anda işte Üstelik şu an o yüzden de geliyorlar ya hani Hı-hı. işte bak barış gücü konuşuluyor hani Ya konuşuluyor. mantıksız değil mi şu an tekrar gemilerle Kardeşim yola yani çıkmak bu- zaten
hediye ediyorsunuz bu gemileri ama işte İsraillere şunu diyorlar anlamamız ya. lazım. Bak bu Filistin Hani- ve Gazze meselesinin ötesinde artık bu açıkça evet, görünüyor. aynen. Tamam, bak Sudan'da şu an olan şeyler, Libya'da daha önce olmuş olan şeyler, arka plandan şu an İran'a saldırma çabaları, hepsinin arkasında bu adamlar var. Epstein dosyaları yayınlandı. Çoğu sansürlü olmasına rağmen hepiniz biliyorsunuz yani arkasında Evet. kimin olduğunu. İsrail, efendime söyleyeyim, adamlar Türkiye'yi yeni İran olarak niteliyorlar. Yarın bize saldırmayı planlıyorlar muhtemelen ki aptal değilsek bunu çok kolay anlayabiliriz. Çünkü adamlar zaten, yani ben gözümle gördüm kardeşim, haritaları var ya, ne o arz mevcut Evet. haritasını adamlar onur madalyası gibi taşıyorlar, kolye olarak, dövme olarak yaptıranı gördüm. Orada direkt askerlerde haritasını gördüm duvarda falan. Şimdi bu toprağın içinde neresi var? Suriye var, Lübnan var, Türkiye var ya. Yani abi bu kötülük bugün olmasa yarın eninde sonunda bize dokunacak. Eninde sonunda Ay. kaçarımız yok bundan. O yüzden hani çocuklarınıza nasıl bir dünya bırakacaksınız? Yani, ki hani az çok biliyoruz artık. Türkiye'de de bu Epstein'in oğlum daha gitti ve aşağı gitti. Vermişti bana Evet. Ürdün'de hapisten çıkınca. Bir dakika. Bu daha yeni denize düştü. Çünkü telefonumuz düşmek üzereydi rüzgardan dolayı. Devletin verdiği ayakkabı. Kaliteli ama. Allah razı olsun. Hapisten çıkınca Hapisten İstanbul'a çıkınca. geldiğimizde İstanbul'a gelme, Ürdün'de verdiler dediler. Ürdün'de pardon sana Dediler. vermişlerdi. Siz dediler hapishane kıyafetiyle dediler. Salmayız ortalıkta dediler, öyle gezmeyin dediler. Şerefsizler Türkiye'de dediler, sizi öyle bir şeyler. güzel karşılamamız lazım dediler. Biz de dedik Allah razı olsun abi. He. Öyle. Şimdi aslında kafamda bir sürü konu daha vardı ama 46 dakika olmuş bile konuşalım. Ya kim izleyecek bunu kardeşim? Son olarak ay Ben yarın ne giyeceğim? Kururum. sen yarın ne mi giyeceksin? Isıtıcının önüne atayım. İnşallah aynen ısıtıcının önüne. Rezillik ya. Sonunu bağlamak için şöyle. Bu bizim ilk videomuz tamam mı? Biz çok hani tecrübeli kişiler değiliz bu noktada. Her ne kadar bazı arkadaşlar yani gerçek mi söylüyorlar, şaka mı söylüyorlar hiçbir fikrim yok ama bizim influencer olduğumuzu falan düşünüyorlar. Çok tecrübesiziz bu konuda. Grip değil miydi o ya? Efendim? Grip. Influencer gribi. Influencer gribi mi? Hastalık. Hadi ya. Öyle bir şey mi? Sen aşı yapıyordun, testi vardı ya, yok korona testi, yok influenza. Influenza. Ya of çok kötü yapma. Neyse ben de böyle bir modelim arkadaşlar. Ben normal hayatımda işim gücüm böyle makara gırgır. Aslında çok neşeli bir insanım. Hiç göründüğüm gibi depresif değilimdir. İnsanlar belki seni depresif algılamadı. Bilemem. Belki sadece böyle deli falan He, diyorlardır sana. az deliyiz. Belki çok, onu da bilmiyorum. Ondan sonra 11. Velhasıl fikirleriniz varsa bu noktada işlenebilecek işte odak noktalarımız, konuşulabilecek merak ettiğiniz şeyler varsa şu an titrese de şu an gecenin saat bir dakika saat kaç oldu? 2'yi 37 geçiyor. 2 saat sonra sahur var ya. Evet sahur yapacağız birkaç saat sonra. İkinci sahurumuz olacak. Ve Ramazan'a güzel bir giriş yaptık. Elhamdülillah bir şekilde elimizden geleni yapıyoruz. Geçen Ramazan'da Hanzala'da donuyorduk. Bu Ramazan'da burada. Evet aynen. Neler ya. İnşallah gelecek Ramazan'da Gazze'de dolarız. Ya buraları bence keser Musa inşallah. Çok saçma. İnsanlar senin doğal halini tanımıyor ya da. Abi Hani böyle burada Yavaş gemide yavaş. donmaktansa Gazze'de donmayı tercih ederim. tamam yani. ama yavaş yavaş. Hani insanlar senin bu ironi levelini daha tam bilmiyor ya. Ben biliyorum mesela ben anlıyorum gülüyorum ama insanlara ağır geliyor. Hani çok ağır dozajda Şuayb'in Ya ironisi insanlar bu yaşanan gelir. gerçekleri kabullenebiliyorlar. Sessiz kalabiliyorlar veya efendime söyleyeyim kabullenebiliyorlar ya bir şekilde.
Benim şakamı da kabullenirler herhalde. Nedir yani? Ben Gazze'de Gazze'li kardeşlerimle donmayı, gemide donmaya tercih ediyorsam neresi kötü bunun? Şaka da değil bu arada, önemli, çok da yani. önemli bir şey ekleyeceğim şimdi. Bu YouTube videosunu açmakta beni en çok endişelendiren, YouTube kanalını açmakta beni en çok endişelendiren şeylerden bir tanesi de hani doğal Şu ayet. halimizi göstereceğiz ve biraz makara olsun, gerçekliğimizi biraz gösterelim istedim. Ve bu noktada hani acayip kararsız kaldığım kısım şuydu. Hani şahsiyetimize de artık biraz giriyoruz ya doğal olarak. Uzun konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz, anlatıyoruz. Ve Instagram'da bazen bazı konularda hani Gazze'den şaşmayın, şahsiyetinizi araya sokmayın Aynen. deniliyor ve gerçekten anlıyorum ve haklı da buluyorum bu meseleyi ama şu son zamanlarda O yüzden bazı... ben YouTuber değilim. Beni zorla tutuyor. Hayır. Şu noktada bence şunu unutmamamız lazım. Biz de insanız. Evet. Ve bazen insanlara karşı Doğru. böyle resmi bir basın açıklaması tarzında bu konuşma usulünü devam ettirdikçe iş çok yüzeysel kalıyor. İnsanların şahsi olarak Bir de yapamıyorum. Ben bu hiç yolda- benlik değil ya. İşte görüyorum. Normalde böyle bir adamın hani gidip Evet. çok böyle ciddi şey yapması. O değil. hani biraz doğal siyaset halimize- atılayım o zaman bir de işte yani. aynen bizden siyasetçi olmaz. Olur, niye olmaz? Hayır. Allah Allah, kimlerden oluyor, benden niye olmaz? Kardeşim gayet de olur. Aday teklifler Tamam. açayım. Tamam. Parti kuru oy verelim diye yorum Yok, o kadar yapıyorlarmış olsun. sana. Parti koymayla uğraşamam. Hazır Yok, varsa alırım onu. Yok, öyle bir pasta yok. Neyse özetle aslında biraz insani yönünüzü de görmenizi istiyorum. Çünkü bu gemi işine olsun, Filistin için kim olursa olsun ve Filistin haricinde de benzer mücadelelerde yol alan insanlara baktığımızda işin sadece böyle vizyon ve misyon kavga kısmını ediyorum bu arada. alıp yüceltmekten ziyade bu insanların nelerden vazgeçtiğini bazen görmek beni çok motive ediyordu şahsen. O yüzden kovulduğum için hani büyük bir depresyona girmekten ziyade sadece Müslüman kardeşlerim adına hani kovulma şeklimle Tamam, şu an alakalı Müslüman bir kardeşler şu an İsrail sana diyecek ki bu diyecek Müslüman kardeşlerden diyecek misin? bunu tabii ki böyle yani Şakayı anlamadım. tereyağına Şakayı anlamadım. anladım, hayır, ekmeğine ne diyorlar, ekmeğine yağ sürmek gibi gelebilir bazı insanlara veya işte hükümete karşı böyle laf ediyormuşum gibi de Hükümetle ne hissettirebilir. alakası var konunun? Ama aynen alakası yok yani burada gerçekten kastettiğim şey çok farklı, o yüzden Ama Hani- siyasi olarak şaka değil gerçekten. Bakın ben iyi kavga da bak dövüş yapmam ama nerede kavga görürsem görünce araya girerim ayırmak için. Çok iyi kavga ayırırım. Mecliste bayağı işlevsel olacağımı düşünüyorum. ben de ne alaka diyecektim de meclise bağlamış olman. Senin uykun geldi değil mi? Uyumayınca sapıtıyorsun. Neyse. Niye daha geçen dövüşmediler mi? Evet aynen gördüm. Ben olsaydım ne güzel ayırırdım işte. O dövüştüklerini de bu arada postlayan birisi var Almanya'dan. UİP'li arkadaşlar beni dinlerse çok iyi bilirler kimden bahsettiğim. Birisi var şimdi. Evet. Çok da hani takipçileri yok baktığımızda. Zamanında DİTİB'le böyle şahsi bir mesele dönmüş aralarında ve şu an adamın tek yaptığı şey DİTİB'e, Milli Görüş'e ve başka böyle İslami kuruluşlara sallamak. Ve kendi görev yaptığım camide Sumut'la Filistin'le alakalı program yapmak istediğinde adam bunu manşete çevirdi. Çok garip bir şekilde komik bir propaganda yaptı ve ben gördüm, dedim hani her zamanki yaptığı Meclisle şey. alakası var ya. Yok, o meclis mevzusunu yine işte Türkiye'de mecliste şöyle kavga oldu bilmem ne diye saçma sapan bir yere bağlamış. Sana mı bağlı? Sumut filosu. Yok bana bağlanmadı, hayır. Sadece oradan aklıma geldi o Niye adam. bağlasın zaten? Ne alakası Bana var? niye bağlasın Meclis, aynen. Sümeyra Sadece İzmir'de adam mecliste bir süre bizi güzelce stalklamış. Çünkü biz boks maçına gittiğimizde bile bizim yaptığımız selfie'yi paylaşmış. kalmış. Çok garip. Ya boş ver, onlarla mı uğraşacağız ya? İşte ben de öyle düşünüyorum ama tam olarak anlatmaya çalıştığım şey bu. Ve insanlar bunu söylerken bazen hani ben bunu söylediğimde ya Durduk kurumsal yere strateji böyle işlemez, eleştirileri dikkate almak zorundayız derler. Ama ilk öncelikle kendi içimizden gelen eleştirileri biraz daha ciddiye alırsak Bizim memleketin Belki- bu tarafını seviyorum bak.
Normalde bak, birbirimize hiç acımıyoruz. Çok iyi harcıyoruz, tamam mı? Kolay kolay da birlik olamıyoruz. En ufak şeyden de birbirimizi çok kolay yiyoruz. Milletçe. Tamam Ama mı? dışarıdan bir saldırı. Dışarıdan olduğu bir an saldırı geldiğinde de birleşip oraya. Çok ilginç bir gerçekten. millet. Ya o yüzden İyi mi kötü mü? ben de bilmiyorum. Bir Zaten açıdan hani iyi. daha yeni Paco'yla da konuştuğumda hani İspanyolların şimdi bu işte genel anlamda devlet desteğinden vesaire bahsettim. Sonra da şey dedi ya, Türkler hemen mübarek savaşa girmeye hazır gibisiniz zaten dedi. Dedim evet öyle hani. Yani, Gerçekten hani o yeri noktada geldiğinde herkes AK Partili olur yani. fikirlere açığız. Bu video nasıl bir video olacak hiçbir fikrim yok. Ama Ben oldum. Niye? ne? Ya gittim Alman dil kursunda hoca tuttu, AK Parti üzerinden memlekete sallayıp duruyordu. Ben de bayağı savundum. Sonra AK Partili diye adam çıktı. Çıkar tabii. Almanlar. Ama evet bizde böyle bir olay var. Şu anda da en ufak bir şey oluyor, hemen ülkeyi Sevsek savunuyor. de sevmesek de söz Hükümet konusu savunuyormuşum gibi aldılar. milletimiz, devletimiz, Aynen. içeriden herhangi bir şey olursa, ne olursa olsun, sevsek de sevmesek de gerçekten bu savunma pozisyonuna giriyoruz. Ve ben bu olayı seviyorum. Yani o yüzden şimdi global ekibe de dahil oldukça, genel anlamda Mevzu bir sürü işlere sevmek dahil değil ya. oldukça aynen. İnsan şeyi anlıyor. Doğru yanlış Dışarıdan doğru ya doğru dışarıdan diyeceksin, birisinin yanlış yanlış müdahale etme kapasitesi çok sınırlı. Dolayısıyla aslında yine aynı yere varıyoruz. Biz içeriden ne kadar iyi bir birlik, beraberlik oluşturursak gelecekte de benzer mücadelelerde çok daha başarılı olacağımıza eminim. O yüzden inşallah bundan sonra belki mesajımız daha iyi varır. Varmazsa da sağlık olsun anlayana. Şimdi gelecek aylarda ve haftalarda o aşırı gemi işiyle meşgul olacağımıza rağmen, olmamıza rağmen haftalık videolar eklemeye çalışırız artık. Aynen. Olmazsa da sağlık olsun. Abone olup like atmayı. Hiç aklıma gelmedi ya. Dur. Genelde öyle şeyler yapıyor ya. Abone olup like atmayı unutmayın. Ne kadar AK Partiliyim, yüzde kaç yorumlara bekliyorum. Başka ne diyebiliriz? Eğer benim de YouTuber olmamı istiyorsanız lütfen aşağıda beğenin. 10.000 beğeni üzerine ben de YouTuber. Neyse ya, bir kapadı. Sinirlerim bozuldu.